Herkese Macaristan'dan, Budapeşte'den selamlar, sevgiler. Evet, Macaristan Devlet Opera ve Bale binasının önündeyiz şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı 1800'lü yıllarda inşa edildi. İçerisi tamı tamına 1261 kişilik bir kapasiteye sahip. Kristal avizeler, altın varaklar, mermer detaylarla süslenmiş, günümüze kadar gelmiş, orijinalliğini korumuş olan bir yapıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda burası hafif hasarla atlatıyor. Sonra 1900'lerde, 1980 yılında daha doğrusu restore ediliyor ve şu an günümüzdeki ihtişamını hala orijinal bir şekilde koruyup sürdürmeye devam ediyor. Evet, Budapeşte'nin Peşte tarafında olan en prestijli caddelerden birindeyiz şu anda. Burası Andresi Caddesi. İsmini Macar Başkanı Gyula Andresi'den almıştır. Prestijli bir alışveriş caddesi. Aynı zamanda tarihi önem taşıyan bir cadde. Çünkü UNESCO burayı ve bu caddeyi ve bu caddedeki çevredeki bütün her yeri UNESCO miras listesine aldı. Burayı Şanzelize Caddesi'ne benzetiyor UNESCO aynı zamanda. Benziyor da zaten. Burayla ilgili bir bilgi de şöyle. Binaların giriş kapıları çok büyük, geniş. Zamanında çünkü buraya direkt insanlar at arabalarıyla direkt evlerin içine kapılardan giriyorlar. Yani eve girmiyor. Bu evlerin aslında her birinin arkasında avlusu var geniş ortasında. Yani direkt geliyor arabayla binanın içine giriyor. Avluyor, arabayı götürüyor, park ediyor. Ondan sonra oradan evine çıkıyor. O şekilde tasarlanmış. Ondan böyle o şekilde büyük yapmışlar kapılarını. Cadde 2,5 kilometre uzunluğunda. Kahramanlar Meydanı'na kadar çıkıyor ucu. Evet, şu anda Macaristan'ın, Budapeşte'nin en büyük dini yapısının önünde bulunmaktayız. Burası 1800'lü yıllarda inşa edilen Aziz Stephen Katedrali. 8500 kişilik kapasiteyle buranın en büyük katedrali. Kubbesi 96 metre yükseklikte. Aynı yükseklikte sadece bir yapı daha var burada. O da parlamento binası. İkisi 96 metre yükseklikte. Yani bu da burada din ve devlet işliğinin eşit olduğunu göstermektedir. İkisinden daha yüksek yapı yok, yapımına da izin verilmiyor. Neoklasik ve Neo-Rönesans mimarisinin ezgilerini barındırmakta bu yapı aynı zamanda. İnşaatı 1905 yılında tamamlanıp ibadete açılmıştır. Bu arada buraya girmek ücretlidir. Detaylı bir sürü bölüm bulunmakta içinde. Her bölümünün ücreti ayrıdır. Saat 9 gibi açılmaktadır burası. Ve aynı zamanda şu anda da önünde bir Christmas market kurulmuş durumda. Şu an açık değil ama akşama doğru burası açılacak. Hazırlık yapıyorlar işlerinde. Herhalde Aralık sonuna kadar falan aktif. Bu arada bir sürü var. Macaristan'da şu an her yerde, her sokakta, her meydanda çok büyük böyle Christmas marketler var. Bu da ana marketlerden birisi büyük ihtimalle. Evet, şu anda Macaristan Ulusal Müzesi'nin önünde bulunmaktayız. Burası 1800 yıllarda inşa edilmiş bir müze. İçeride tarih, sanat ve arkeoloji koleksiyonları bulunmaktadır. Amaç Macaristan kültürünü, tarihini korumak ve belgelemektir. Pazartesi günleri kapalı, onun dışında bütün günler açık. Bugün de pazartesi, biz pazartesi günü olduğunu bilmiyorduk, kapalı olduğunu bilmiyorduk. Eğer siz buraya gelmeyi düşünürseniz pazartesi günleri buna muhakkak dikkat edin. Evet, burası Budapeşte'nin merkez hali. Merkez market olarak geçiyor. Şarküterisinden tutun da işte manavına, sebze, meyve, yeme içme her şey var burada. Gezelim bakalım içerisi nasıl? İçeriği görelim bir de. Burası tarihi bir pazar yeri. Aslında baktığınızda tarihi bir AVM de denebilir buraya. Çünkü içeride her şey var. Hediyelik eşyasından yeme içmesine, sebze meyvesine, şarküteri her şey var. Güzel, yüksek, bayağı bir ferah bir yer. Evet, şu an ikinci katta. Yemek bölümündeyiz. Burada da geleneksel yemekleri, karışık farklı lezzetler bulunmakta. İkinci katta genellikle yemek, yeme içme yerleri ve hediyelikçiler. Aşağısı daha çok baharat, sebze, meyve, şarküteri o tarz. Yukarı tarafta genelde zaten hep işte böyle magnetçiler, çantacılar, kemer, cüzdan, örtü, tişörtçüler. Evet, bu Central Market şehrin en erken açılan yeri olabilir çünkü saat 6.30'da açılıyor sabah.
Güne erken başladığınız zaman ilk önce buraya da gelebilirsiniz bir şey yemek için. Çünkü onun dışındaki çoğu yer saat 10, 11 civarında falan açılıyor. Ama çok fazla içeride yeme içme çeşidi ben göremedim. Üst katta sadece bir kısımda var 3-4 dükkan. Aşağıda da sadece bir tane bir böyle Alman britzeli falan satan bir yer gördüm. Onun dışında baharatçılar, sebze meyveciler ve içeride bazı dükkanların çoğu da kapalıydı zaten. Yani değerlendirilebilir vakit olursa işte. Öyle bir yer. Evet, şu an Aldi diye bir marketteyiz. Öyle fırın bölümündeyiz. Buradan şimdi bazı şeyler alıyorum. Dışarıda bu tarz ürünler birçok yerde kafelerde satılıyor. Dünya paraya satıyorlar bu arada. Ama aynı lezzette, aynı kalitede, hatta daha kalitelileri var burada. Şimdi birazdan ben size bunların kaç parça aldım, kaç paraya aldım göreceksiniz hepsini. Başka ne alayım? Şundan alayım bir tane. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bu 149 forint şu. Şu an 1000 forint 2,5 euroya tekabül ediyor. Evet, marketten şimdi çıktık. Hemen marketin önündeyiz. Sıcağı sıcağına göstereyim size. Toplam 1000 forint tuttu. 1010. 4 tane hamur işi. Bir tane de şöyle büyük bir iced tea. Euro karşılığını söylüyorum size. 2,5 euro toplam. Şu gördüğünüz parçalar. Çok iyi. Yani hızlıdan hemen aldığım ürünlerden size şöyle göstereyim. Hızlıdan tatlarına da bakayım hatta nasıl şeyler. Mesela şu güzel sarımsaklı domates soslu bir ürüne benziyor. İçi domatesli. Dışında hafif sarımsak ve çıtır. Kekik, nane falan var. KitKat gibi. Bu da hindi sosisli bu arada. KitKat gibi böyle. İçinde bir tane de hindi sosisi var. Bu patatesli galiba, evet bakayım. Tatlı. Ben bunu patates de gördüm orada. Bu elmalı pay gibi ya direkt. Çok iyi. Böyle rulo pizza diye geçiyor. Yani bağırıyor bas bas bağır ben domatesim diye. Elma suyu ve iced tea'yi çok alıyorlar. Ve çok satılıyor, anlamadık. Ben de alayım dedim. Bizim iced tea gibi, şeydeki iced tea'ler gibi. Bu 3 harfli marketler var ya. Onların böyle iced tea'leri var ya, onun gibi tadı var yani. Bu kadar gördünüz bak, 4 parça, 5 parça toplam 2,5 euro. Şu 4 parça hamur işini normalde dışarıda bir pastaneye gidin parça başı 2,5 eurodan alıyorsunuz. Forit karşılığı olarak da işte 2.000 lira, 3.000 lira falan buluyor. Yani bazen böyle yerleri değerlendirerek daha ekonomik, daha hızlı veyahut da hızlı geçiştirici olarak bunları kullanabilirsiniz. Güzergahlarınızı bitirirsiniz, sonra rahat rahat istediğiniz mekanlara gider oturur yer içersiniz. Şimdi biz hadi devam edelim artık. Macaristan'ın para birimi forit. Burada daha çok genelde forit kullanılıyor. Her yerde zaten forit olarak fiyat yazar. Ama euro da kabul ediyorlar. Euro da geçiyor. Paranızı dönüştürürseniz forite bir tık daha avantajlı oluyorsunuz. Bunun için biraz ama dikkatli olun çünkü bazı yerler mesela çok uçuk kaçık rakamlar söylüyor. İyi bir yer bulmanız lazım. Şu an güncel kurla mesela merkezi yerlerde 350'den alıyorlar. 1 euroyu 350 forint'ten alıyor. 395'ten sana satıyor. Bu da bayağı bir makas. Ben de şöyle bir ne denir ona artık? Taktik mi diyeyim, bir şey buldum. Girdiğim marketlerden birinde normal alışverişimi yaptım. Euro geçtiği söylendi. Ödemeyi euro ile yaptım. Para üstümü foritle aldım. Bayağı bir karlı oldu. Çünkü 0,25 sent kadar bir komisyon oldu 20 euroda. 20 euroda 0,25 sent kadar bir komisyon almış oldu benden sadece market, yani o kadar fark koydu. O yüzden change ofislerden hiçbir şekilde uğraşmama gerek kalmadı. İhtiyacım olduğu zaman bir markete giriyorum. O an bir ihtiyacım varsa su alacaksam, başka bir şey alacaksam biraz yüksek tutarda bir euro veriyorum. Üstünü o şekilde forint olarak alıyorum. Aklınızda olsun denemek isterseniz. Ben bunu kullandığım markette Spar'da yaptım bunu burada. Hemen şurada da var hatta arkada. Spar markette bu şekilde parayı çevirdim. Avrupa'nın en eski metro hattı da burada bulunuyor bu arada. Avrupa kıtasının M1 metro hattı. UNESCO tarafından da koruma altına alınmış hatta. Yani kullanma imkanınız olursa denersiniz, görürsünüz. Kullanmasanız bile M1 tabelası gördüğünüzde bir inip içeriye bakabilirsiniz isterseniz. Arkamda görmüş olduğunuz yer dünyanın en iyi kafesi olarak bilinen New York Cafe. Buraya girmek için rezervasyon yapmak gerekiyor ya da bu arkamda gördüğünüz uzun kuyrukları saatlerce beklemeniz gerekiyor. Biz şimdi girmeyeceğiz. Zaten önümüzdeki 2 günün de rezervasyonu doluymuş. Ama dediler ki yarın sabah erkenden gelirseniz bir şansınız olabilir. Sabah 7'de açılıyor. Konaklamamız zaten buraya yakın. Yarın sabah gelip şansımızı deneyeceğiz. Kafenin hemen girişinden, ara sokaktan devam ediyorsunuz. Burada böyle küçük küçük bazı şehrin bazı yerlerinde heykeller var. Bir tanesi de burada.
Bu şekilde şehrin birçok noktasında bu tarz heykellerden var. Minik minik koyulmuş şekilde. Evet, arkamdaki yapı House of Terror. 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş, kullanılmış bir bina. Dönemin komünist, faşist rejimlerinin kullandığı bir bina burası. Avrupa'nın ortasında güzel, zarif, turistik bir şehir. Ama bu bina hiçbir zaman güzel olmadı. Üzerinde tek bir kelime yazıyor. Terör. Bu bir uyarı değil. Bu bir itiraf. Bu kapıdan giren herkes aynı soruyla karşılaşıyor. Bir insana bunu nasıl yapar? Bu koridorlardan insanlar geçti. Ayak sesleri vardı. Sonra bağırışlar. Ve sonra sessizlik. 1944. Bu bina Nazi işbirlikçilerinin elinde. İnsanlar burada sorgulanmadı. Burada insanlar kırıldı. İsimleri alındı. Kimlikleri silindi. Ve bazıları hayattan çıkarıldı. Savaş bittiğinde her şeyin değişmesi gerekiyordu. Ama değişen tek şey bayrak oldu. Bu kez aynı hücrelerde aynı çığlıklar, farklı sloganlarla susturuldu. Asansöre biniyorsun, aşağı iniyorsun. Bir adam konuşuyor. Sesi sakin. Anlattıkları değil. İnsanları nasıl öldürdüklerini hiçbir şey anlatmıyormuş gibi anlatıyor. İşte burası. Bazen diz çökerek, bazen ayakta, bazen karanlıkta. Bazıları burada delirdi. Bazıları burada öldü. Bazıları hiç var olmamış gibi silindi. Bu duvarlarda isimler var ama sesleri yok. Çünkü sesleri zaten burada alındı. Dışarı çıktığında hava hala güzel. İnsanlar hala gülüyor. Ama sen artık biliyorsun. Korku geçmişte kalmaz. Unutulursa geri döner. House of Terror bir müze değil. Bu bina unutmanın neye mal olduğunu gösteren bir kanıttır. Evet, şu anda Kahramanlar Meydanı'ndayız. Burası Macaristan tarihinin bütün önemli isimlerinin yer aldığı bir meydan. 1896 yılında tam 1000 yıl sonra Macar tarihinin kuruluşunun anısına yapılmış bir meydan. Burada Macaristan devletinin önde gelen isimlerinin heykelleri, anıtları bulunmakta. Arkamda Macaristan'ın 7 kabilesini temsil eden kişilerin heykelleri bulunmakta. Ortadaki sütun tam 35 metre yüksekliğinde bir sütun. Tepesindeki noktada da Maşbenek Cebrail'in heykeli var normalde ama şu anda yok. Sökmüşler onu oradan. Arka tarafta da sütunlarda bulunan kişiler de Macar kabilelerinden bu yana gelen önemli krallar, devlet adamları, Macaristan'ı temsil eden kişiler. Sağında ve solunda da 2 tane müze bulunmakta buranın. Güzel Sanatlar Müzesi ve Sanat Tarihi Müzesi. Ve aynı zamanda burası Andresi Caddesi'nin hemen sonunda. Bitiş noktası Andresi Caddesi'nin. Hemen ileride, hatta şu köşede solda, caddenin en köşesinde solda Türk Konsolosluğu bulunmakta. Herhangi bir işiniz düşerse bu da bir kenarda bir not olsun, aklınızda olsun. Hemen burada Kahramanlar Meydanı'nda Türk Konsolosluğu. Evet, Budapeşte'deki City Park'ın içindeyiz. Şehrin en büyük parklarından birisi burası. Hemen Kahramanlar Meydanı'nın biraz arkasında yer alıyor. Burası da yine aynı şekilde Kahramanlar Meydanı'ndaki gibi
1000. yıl anısına yapılmış bir yer aslında. Bu arkamda görmüş olduğunuz Vajda Hudyat Kalesi. İlk önce geçici malzemelerden yapılmış burası. Daha sonrasında da kalıcı malzemelerden kalıcı olarak yapmışlar. Transilvanya'daki kaleden esinlenerek yapılmış bir kale. Birçok mimari tasarım barındırıyor. Gotik, barok hepsi var burada. Aynı zamanda tarım müzesi var içerisinde. Çok güzel, böyle masaldan fırlamış bir kale diyebiliriz. Sonbaharda görüntüsü çok güzel. Yazın da bir o kadar güzel olacağını düşünüyorum buranın. İçerisinde kafeler var, nehir var, göller var, yürüyüş parkı aynı zamanda. İnsanlar herhalde burada işte yürüyüş yapıyor, köpeklerini gezdiriyor, spor yapıyor. Yazın piknik yapılır. Çok güzel, geniş bir alana sahip çünkü. Budapeşte'de parlamento binasının şu anda tam önündeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı 1885-1904 arasında inşa ediliyor. Macaristan tarihinin 100. yılında inşa ediliyor. 1904 civarında da açılışı gerçekleştiriliyor. Burası aktif olarak parlamento, meclis olarak kullanılmakta. İçeride aynı zamanda Macaristan Kraliyeti'ne ait değerli hazineler, eşyalar, kraliyet tacı gibi eserler de var. Belli başlı günlerde burayı ziyaret edebiliyorsunuz ücret karşılığında. Onun dışında zaten aktif bir şekilde meclis binası olarak görevini yerine getiriyor. Tuna Nehri'nin hemen kıyısında Budapeşte'nin Pest tarafında yer alıyor burası. Yüksekliği 200 küsür metre, genişliği 123 küsür metre, kubbe yüksekliği 96 metre. Aynı Aziz Stephen Katedrali'nde olduğu gibi. Onun da yüksekliği 96 metreydi. Bu da 896 yılını, yani Macarların Karpatlara gelişini simgeliyor. Aynı zamanda da iki yapının 96 metre yüksekliğinde olması din ve devlet işlerinin eşitliğini gösteriyor. 1944-45 yıllarında 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında olan Macaristan'daki Macar Yahudileri toplayıp Tuna Nehri kıyısına, yani buraya getiriyorlar ve buradan ayakkabılarını çıkarmaya zorlanıp infaz ediliyorlar ve nehre atılıyorlar. Ayakkabılarını çıkarttırmalarının sebebi de o dönemde ayakkabıların değerli olması. Bu anıt 2005 yılında Budapeşte Belediyesi ve yerel sanatçıların işbirliğiyle birlikte orijinaliyle birebir olacak şekilde aynı şekilde tasarlanarak yapılıyor ayakkabılar. Evet, 1800'lerde inşa edilmiş olan tarihi zincir köprünün yanındayız şu anda. Buda ve Pest'i birbirine bağlayan ilk kalıcı köprü burası. İngiliz mühendis William Turney Clark ve Macar mühendis Adam Clark tarafından ikisinin işbirliğiyle inşa ediliyor. Zincirlerin her biri neredeyse 250 kilo ağırlığında. Üzerinde aslan figürleri, bu aslanlarla ilgili de çok detaylı rivayetler, söylentiler var ve 2 tane büyük ana kulesi bulunmaktadır. Köprünün girişinde 2 adet aslan heykeli bulunmakta, sol ve sağda. Aynı şekilde Buda tarafında da bulunmakta. Bunlar gücü, gösterişi simgeliyor ve işte köprüyü koruduğu söyleniyor. Bu aslanların dil detayıyla ilgili şöyle bir şey var. Aslanların dili olmadığı görünüyor. Bunları yapan heykeltıraşın o dönemlerde bu heykeltıraşların kasıtlı ya da bir teknik sebepten dolayı yaptığı da söyleniyor bazı rivayetlerde. Bazı rivayetlerde de bazılarının, o dönemki heykeltıraş ustalarının yeterlilik kabiliyetinden kaynaklı olduğu söyleniyor. Bir değişik bir rivayet daha var. Bunları yapan kişi demiş ki işte köprüde bir kusur bulursanız kendimi öldürürüm, atarım bu köprüden aşağıya. Gel yürüyelim aynı zamanda. Sonra işte bir tane çocuk bu aslanların dili olmadığını fark etmiş. Onu söylemiş. Adam da utanmış, köprüden atlamış mı onu bilmiyorum ama hasta olmuş galiba, yatakları düşmüş. Böyle bir rivayet de var. Aslanların bu arada bazılarının dili içeride küçük olduğu için gözükmüyor. Buradan bakıldığında dili yokmuş gibi gözüküyor. Yani o eksik bilgiyi de kapatalım. Aslanların dili yok diye bir şey yok. İçeride küçük. Tepesine çıkıp bakman lazım. Görös Martı Meydanı'ndayız şu anda. Halkın buluşma noktalarından birisi bu meydan.
etkinlikler, aktiviteler, her türlü organizasyon bu meydanda gerçekleşiyor. Şu anda da Christmas Market kurulmuş. Biz de gezelim bakalım neler var neler yok. Hep birlikte görelim dedik. Hadi gelin. Sosisler çok iyi ya. Kocaman. Bir tanesi en az var 3 kişiyi doyurur. No, pork. Pork. Yes. Okay, thank you. Evet, çok güzel gözüküyorlardı ama maalesef domuz olduğu için alamıyoruz. Langoşlar da güzel. Somonlu bu. Tavuklu var. Pork mork galiba. Langoş yeriz ama ya. Güzel olur yani. Burada klasik yine punchlar, elmalı punchlar. Burası güzel, tam böyle esnaf lokantası gibi ya. Bak yine burada türlü gibi pork, yine pork. About the potato. Bu büyük sosislerin hepsi, yani benim hoşuma giden sosislerin hepsi domuz sosisi ya. Maalesef yiyemiyoruz o yüzden. Ben tercih etmiyorum daha doğrusu yani. Gulaş var aynen. Ekmek içine yapılıyor. Güzel. Şu detay da çok güzel ya. Ütü şeklinde. Hangisinde beef yazıyor? Gulaş beef yani değil mi? Ha, İyi. Bakılabilir evet. Chicken, pork, beef. Beef. Beef de chicken, pork, beef. Chicken, pork and cheese. Okay. This one. Thank you. Beef. Beef. Orada da varmış. Burada hem tavuk varmış hem şey varmış. Bak buradan deneyebiliriz ya. Tavuğu da var. Beef'i nerede? Beef, Beef. chicken, Chicken. pork with cheese. One beef. One Evet şöyle güzel büyük bir beef hot dog. 6700 forik bunun fiyatı. Tadına bakayım bir nasılmış ucundan. Yani çok iyi ve bayağı büyük. Ketçap, hardal, isterseniz ekstra salata falan da ekliyor üzerine. Sosis zaten bildiğim bir kangal sosis yani. Lezzetli, başarılı. 26'ye çok tatlı, güzel bir mekan bulduk. İçerisi bildiğiniz botanik bahçe gibi. Atıştırmalık bir şeyler söyledik. Barbekü stick, çubuklar, kebap, et var. Altında salatası var. Güzel bir bambu yaprağının üzerinde servis ediyorlar. Gayet lezzetli. Fiyatı da uygun. 9 euro. Rezervasyonsuz bir şekilde giriliyor buraya. İçerisi çok güzel. Birazdan içeride detaylı göstereyim size. Evet, Simple Kert'e geldik şu anda. Eski metruk binaları böyle farklı bölümlerini, farklı yerlerini değişik konseptlerde bir mekana çevirmişler burası. Bu şekilde tekrardan işte hayata döndürmüşler bu eski binaları. Her katında, her yerinde, her köşesinde farklı şekilde insanlar eğleniyor, takılıyor, sohbet ediyor, müzik dinliyor. Bildiğiniz eski yıkık metruk bir binaymış. Labirent gibi ya. Her yerinde bir oda var. Çok değişik değil mi?
Tam olarak böyle bir yer. İşte bu civardaki metruk binaları bu şekilde tekrardan hayata kazandırmışlar. Şimdi bu arkadan gelen elemana dikkat edin çünkü birazdan tekrardan geri gelecek ileriden dönüp. Ben burada anlamlandıramıyorum, son anda fark ediyorum. Tam geldiğinde kamerada son anda görüyorum ve kamerayı hafifçe çekiyorum. Kameraya doğru bir hamle yapmak istiyor. Almaya çalışacaktı kamerayı. Vazgeçiyor o an, tereddüt ediyor galiba. Devam ediyor. Ama ben yine de anlatmak istediğim şeylere odaklandığım için tam anlamlandıramıyorum olayı. Bir bakıyorum ona, sonra konuşmaya devam ediyorum. İzleyelim, devam edelim. İşte bu civardaki, bu şekildeki metruk binaları tekrardan bu şekilde hayata kazandırmışlar. Böyle insanların takılıp aktivite yapabileceği eğlence alanlarına çevirmişler. İçeride canlı müzik, konserler de oluyor. Normalde akşamları buranın önü tıklım tıklım ve kapalı. Burada ileriden döndüğünü fark ediyorum, görüyorum ama yine de bozuntuya vermiyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Ama bir yandan da gözüm onda. Babalık. Erken saatte gelirseniz daha rahat edersiniz. Bugün hava yağmurlu diye bu şekilde. Net açık bir şekilde fikrimi söyleyecek olursam çok da herkesin hoşuna gidebileceği bir yer gibi değil. Ben daha öncesinde önünde geçerken değişik muhabbetler gördüm çünkü. Hani böyle çok değişik tipler var aslında açıkçası kapısının önünde. Her türlü şeyi teklif ediyorlar. İnsanlara yanaşıyorlar kulağına hani bir isteğin var mı gibisine. Tekin olmayan tipler çok fazla. Merak edip gelmek istiyorsanız erken saat yaklaşmaya başladığını fark ettiğimde onu fark etmemiş gibi davrandım. Ve tam hamle yapmak istediğinde hızlı bir refleksle kamerayı kendi önüme doğru çektim ve geri konuşmaya devam ettim. Siz bunu izlerken görüntüde aşırı derecede bir sarsıntı hissetmeyebilirsiniz. Çünkü o kameranın özelliğinden kaynaklı bir durum. Sonrasında zaten ikinci kere bu olunca bir kafam allak bullak oldu. Kamerayı kapattım orada. Bekledim. Çekmeye de devam edebilirdim ama o an tabii ki aklıma o gelmedi. Öyle bir şey gelmedi. Hani bunu kayda almaya devam edeyim gibi bir şey düşünmedim. Çünkü insan önce kendi güvenliğini düşündüğü için bir tereddüt ettim. Kapattım ve olduğum yerde bekledim. Bir daha geri gelecek mi diye. Bir daha geri gelmedi. Sonrasında da kafam biraz allak bullak olduğu için bu şekilde devam etti. Hatta erken saatte gelin ve bakın. Belki ben yanlış düşünmüş de olabilirim. Belki gayet normal şekilde geçmiş de olabilir ama hadi ilkinde öyle diyelim. İkincisinde ileriden dönüp geri gelip arabayla benim ve adamı diğer yanımızda yürüyen iki kişinin arasından sıkıştırarak üzerime doğru hamle yapması, yani sağda boşluk varken sağdan gitmesi gerekirken en sağdan dümdüz gitmek varken üzerime doğru hamle yapması aslında çok da masum olduğunu göstermiyor. Zaten videoda da anlatıyorum, dediğim gibi o sokak biraz sıkıntılı bir sokak. Buralara gelmeyi düşünürseniz bu saatlerde, geç saatlerde, yani 7'den sonra 8'den sonra bence o sokak ve o bölgede bulunmayın derim yani. Etrafta çünkü hiç de tekin tipler yoktu. Bu olaydan sonra kafam takıldığı için videoya kapanış yapmayı da unuttum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız ve abone değilseniz de abone olarak da destek olursanız mutlu olurum, sevinirim. İkinci bölümü gelecek videonun. İkinci bölümü de haftaya pazar aynı saatte yayında olacak. İkinci bölümde haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.